Evet arkadaşlar merhaba. İkinci modülde birlikteyiz. Burada Secure SDLC konuşacağız. Yani güvenli yazılım geliştirme süreçlerini konuşacağız. Ve nedir bu yaşam döngüsü? Güvenlik bu yazılım geliştirme sürecinin en başında entegre edilmesi gereken bir kavram. Bunu konuşacağız. Klasik yazılım geliştirme süreçlerinde güvenliği biz en sona bırakıyoruz. Özellikle ürünü geliştiriyoruz, development süreci bitiyor, test ediyoruz. Sonra sorunlar, herhangi bir bug tespit ediyorsak güvenlik yamasıyla eklemeye çalışıyoruz. Ama bu yaklaşım günümüzde artık geçerli değil. Çünkü bir zafiyet, bir açıklık, özellikle o ürünün piyasaya çıktıktan sonra fark ediliyor olması bize bir önceki modülde bahsettiğimiz maliyet ve itibar kaybı açısından çok büyük oluyordu. Hatırlayınız. Özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde güvenliği en sona bırakıyorsak 30 kat daha fazla bir yaklaşık olarak bir maliyetle karşılaşıyorduk. Burada güvenli SDLC'nin ana teması, felsefesi Security by Design'la doğuyor. Yani güvenlik sistemin içine doğrudan işlenmiş olmalı. Yani daha sonradan bu güvenliği entegre edelim gibi daha sonra bu güvenliği yamayalım, güvenliği vidalayalım gibi bir perspektif artık geçerli değil. Her aşamada tehditleri düşünmek zorundayız. Atak vektörlerini düşünmek zorundayız. Olası, muhtemel riskler neler bunları değerlendirmek zorundayız. Bu sebeple günün sonunda hem güvenliği hem de uyumluluk süreçlerini yani bir önceki modülde bahsettiğim KVKK, ISO 27001, PCI DSS, BDDK gibi gereklilikleri baştan sağlamış oluyoruz demiştik. Bugün büyük şirketlerin neredeyse tamamı Microsoft, Google ve diğerleri güvenli SDLC'yi DevSecOps'la birlikte uyguluyorlar arkadaşlar. Şimdi özellikle Secure SDLC'nin temel ilkelerine geçmeden önce belli başlı önemli diye ifade ettiğim bazı linkler de paylaşacağım. Şimdi baktığımızda özellikle OWASP'ın Development Guide'ı arkadaşlar, bu Developer Guide'ı ve burada güvenli development ve integration nasıl olacak bunu anlatıyor. Dikkat ederseniz birazdan bir yaşam döngüsünün işte planlamayla başladığını ve en son bakımla bittiğini ve bu aşamaları anlatacağız. Bakın burada 6 aşama var. Biz bazen planlamayla burada görmüş olduğunuz biraz büyütelim arkadaşlar. Daha net olsun. Analiz aşaması planlama aşaması olarak değerlendirilebiliyor. Yani 1 ile 2'yi birlikte dahil edebiliriz. Ben de o şekilde anlatacağım. Ama çok önemli değil. Burada önemli olan nokta planlamanın yapılmasına mütakip design aşamasında çok net bir şekilde bizim güvenliği süreçlerin içerisine tehdit modelleme ile birlikte architecture, mimari aşamada dahil etmek zorundayız. Ve ona göre yazılım geliştirmek ve güvenlik testleri de dahil bu işin içerisine dahil etmek ve tabii ki bu testler çok çeşitli. Yani unit testi, birim testi, interface testi yani arayüz testi, entegrasyon testi gibi, sistem testi gibi birçok test tekniğimiz var. Fast testing gibi, alfa test gibi, beta test gibi. Ve günün sonunda testler de başarılı olduktan sonra biz bu ürünü production environment'a iletiyoruz. Yani canlıya alıyoruz. Ve canlıya aldığımızda loglama, sürekli gözetim yani monitoring dediğimiz aşama ve bakım faaliyetleri devam ediyor. Bir sonraki slaytta bunun detayına geleceğiz. Neden OWASP'ın bu dokümanını açtım? Çünkü özellikle yazılım geliştirenler açısından çok önemli bir dokümandır. Bakın şöyle bir genel anlamda baktığımızda her bir SDLC sürecinde olması gereken hani temelleri görüyoruz şu an ama mesela gereksinimler fazında neler önemli? Design aşamasında işte tehdit modelleme işin içerisine giriyor. İşte web uygulaması checklist ne demek? İmplementasyon yani development aşamasında güvenlik kütüphaneler, bağımlılıklar ve ilgili dokümantasyonlar. Bakın en çok top 10 dediğimiz proaktif kontroller bizim için çok önemli. Ve tabii ki cheat sheet series dediğimiz bakın bunu da açalım.
özellikle OWASP'ın yazılım geliştirme süreçlerinde, bakın cheat sheet serisi içerisinde çok detaylı birçok bakın erişim kontrolü, yetkilendirme, kimlik doğrulama gibi birçok noktada bilgi sahibi olabileceğimiz bir dokümantasyon sağlıyor. Yani yazılım geliştiren ekibin özellikle OWASP'ın cheat sheet serisine hakim olması ve Secure Development yani Developer Guide'ına hakim olmasını biz açıkçası istiyoruz. Şimdi temel ilkelerden konuşursak bunların ilki bir önce de bahsettiğim gibi Security by Design. Yani Security by Design prensibinde kalemimizi alalım arkadaşlar. Security by Design prensibinde güvenliği biz sonradan eklemiyoruz. Yani biz bunu İngilizce'de not bolt on yani sonradan vidalama, aksine baked in yani yoğur diyoruz arkadaşlar. En başından tasarla. Yani güvenlik patch'ini sonradan çözüm aramak yerine en başta güvenli tasarlarsan uygulamanın dizaynını ve buradaki birçok maliyeti çokça düşürebilirsin demiştik. İkincisi least privilege prensibi yani en az yetki ilkesi. Şimdi kullanıcılar ve tabii ki bunun dışında servis account'u, uygulamalar sadece yapması gereken işlev ve fonksiyon neyse bunu yerine getirebilmek için minimum erişim hakkına sahip olmalı. Daha fazlası değil. Özellikle bakın kimlik hırsızlığı veya yanlış yapılandırılmış API risklerini least privilege prensibi azaltmış oluyor. Yani gereksiz izin yoksa saldırı yüzeyi de daralıyor. Burası çok önemli. Diğer prensibimiz ise shift left testing. Özellikle güvenlik testlerini sürecin en başına taşımak. CI/CD pipeline'i bir sonraki slaytta göreceğiz ama güvenlik testlerini sona değil, ortaya değil, en başa taşımak istiyoruz. Yani biz dağıtım öncesi, deployment aşamasında, hatta move into production dediğimiz canlıya taşımanın hemen öncesinde, son adımda yaptığımız süreci artık CI/CD pipeline'da her kod değiştiğinde otomatik testler çalıştırıyoruz. Bunu da önümüzdeki ilerleyen modüllerde göreceğiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu tarzdaki bir yaklaşım da hatayı erken yakalayan, düzeltme maliyetini azaltan bir teknik oluyor shift left testing. Diğer bir prensibimiz, tabii ki bu prensipleri arttırabiliriz ama temel anlamda benim aklıma gelen, size yansıtmak istediğim 4 temel ilkenin dördüncüsü ise otomasyon. Yani CI/CD integration dediğimiz konu. Şimdi manuel kontroller yetersiz ve yorucu bir süreçtir. Yani dünyanın en sıkıcı işlerinden bir tanesi logları incelemektir arkadaşlar. Dolayısıyla güvenlik otomasyonla desteklenirse, yani güvenliği biz otomatize edebilirsek, yani bunu da ileride göreceğiz. SAST gibi, DAST gibi, ki biz bunu artık IaaS diyoruz. Integrated Application Security Tool araçlarını kullanıyoruz. İşte dependency tarama araçları kullanıyoruz. Özellikle container güvenlik analizlerini otomatik şekilde pipeline'a entegre edebilirsek, yani kod değiştiğinde otomatik test çalıştırabiliyorsak, bu manuel yapılacak insan hatalarını azaltıyor ve güvenliği sürekli kılıyor. Dolayısıyla güvenli SDLC dediğimiz Secure SDLC yalnızca bir süreç olmaktan çıkıyor ve yazılım ekosisteminde yerleşik bir güvenlik kültürü oluşturmuş oluyoruz.